Şu güzelliklere bakar mısınız? Çünkü neden? Çünkü Ege'deyim. Çünkü neden? Bahar ayındayım. İzmir'e ve civarına hoş geldiniz. Bu video acayip keyifli olacak. Çok tatlı. Çok. İzmir bir resim değil miydi? Dükkanı topladık ya. Gel gel. Bir kıtık alsak mı? İşte enginar dalında tam da böyle bir şey. Hava nasıl güzel. Her halimi sevdiğimi. Baloncu. İzmir'in kızları. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan yana 50 kişi. Anadolu'dan. Ne geldi? Oo. Nazarköy'den bir nazarlık, gelen bir cevabı. İzmir'de ilk sabahım. Dün gece geldim. Sabah sabah ne yapılır İzmir'e gelince? Boyoz yenilmiş. Ben hayatımda boyoz yedim mi? Hayır. Kuyruk var. Tahinli, haşhaşlı, pastırmalı, enginarlı. Enginarlı mı? 2 patlıcanlı, 2 enginarlı, 2 sade, yeşil zeytin, bir de peynir istiyorum. Ben normalde öyle kahvaltısını çok böyle poğaçayla, açmayla yapanlardan da değilimdir. Bildiğimiz böyle sofra kurulacak, zeytinler, peynirler, reçeller falan. Ama burada bu olmadığına göre ben de ilk kez yiyeceğim, deneyeceğim. İştah açıcı gözüktüğü kesin. Bu arada biz almadık. Acaba çatal falan da aşağıdan mı alınıyordu? Elle yapıştırdım. Bu nasıl yağlı ve güzel. Kaç senelik bir lezzet boyoz? Yani tarih olarak soruyorum. Kaç yıllık bir lezzettir? Kaç yıllık? Türkiye'de yani 50-60 yılı vardır ama seferatlardan gelen bir lezzet. Çok eski yani, çok eski. İzmir'le ilgili her zaman şunları duyarsın. İşte Karşıyaka, Göztepe. Bunlar birbirini sevmez. Düşman gibi. Yok 35,5, yok Alsancak kordon falan. Kordon boyu yürüyorum. Hedefim aslında Atatürk Müzesi'ne gitmek. Fakat giderken yolda size biraz boyoz yorumu yapayım. Ben ilk kez boyoz yedim. Kat kat açılan, yani daha doğrusu çok ince, büyük açılan sonra katlanarak yapılan bir hamurlu yiyecek. Bunun sadesinden tutun da işte tatlılı, tuzlu bir sürü çeşidi var. Bu enginarlı, patlıcanlı, bunların hepsinden birer birer denedim. Benim yorumum şu: sadesi peynir, zeytin sevenlerdenseniz kahvaltı için en idealiydi. Önce alıyorsun, yiyorsun, içiyorsun, sonra ödüyorsun. Bu kadar uzun bir yürüyüş yolu olması denizin kıyısında şahane bir şey. Tam benlikmiş. Atatürk Evi Müzesi'ni bulduk. Atatürk bir 4 yılını burada İzmir'e geldiğinde bu evde yaşayarak ve çalışarak geçirmiş. Giriş ücretsizmiş. Gerçek boyutları mı acaba? Ben böyle mumyaları gördüğüm zaman hep merak ediyorum. Tabii odada ilgimi çeken ne var? Burada bir piyano olması. Şuradaki turkuaz o çanak, köşelerde şu çömlekler. İlginç. Bu kata geldiğimiz anda artık Atatürk'ün burayı geldiğinde ev olarak kullandığı hale geçiyorsun o dünyaya. Kıyafetleri, yatağı vesaire. ...1450 sokağın ismi galiba sokaklar numaralı. Los Angeles'ta böyle duvar görünce yapışıyoruz ya, fotoğraf çektiriyoruz. Burada niye yapışmayalım? İzmir'in de sokakları fena değilmiş, daha doğrusu Alsancak sokakları. Bayağı grafiti var, duvar resmi var. Birinin önüne gelip yapıştım. Bu iş Los Angeles'ı geçti, Atina sokaklarına dönmeye başladı. Orada da böyleydi gerçekten, çok fazla her yerde yazı vardı, grafiti vardı. Simit hiç diyen yok mu bunu alırken? Bir simit alabilir miyim diyen var mı size? Var mı? İzmirli olduğu zaman şey diyorlar, gevrek ver.
Kültür Park İzmir'in ortasında oldukça büyük bir şehir parkı. Gerçekten büyük bir alana yayılmış. Kültür Park'ın içinde İzmir Fuarı alanı var. 1922 büyük yangını sonrası Atatürk'ün isteğiyle ticaretin hareketlenmesi, geliştirilmesi için yaratılmış bir organizasyon. İzmir Fuarı deyince benim aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Gazino kültürü geliyor. Fuarda sahne alan sanatçılar, işte oradaki müzik, eğlence, gündüz ticaret, akşamları müzik, eğlence. Kimler buradan geldi geçti, öyle düşünelim. Bu parkın içinde tabii ki adında da hani Kültür Park diyoruz. Kültürel ve sanatsal etkinlikler için birçok farklı alan yaratılmış. Kültür Park 420.000 metrekare alan üzerine kurulmuş. Parkın ortasında yerel üretici pazarının içine girdik. Gerçekten inanılmaz, tezgahlardaki otlar, o kuru çaylar, enginarlar, ev yapımı börekler, ot kavurmalar, delireceğim. Keşke, neyse ya, tüh bileydim. Ben boyoz yemez buraya gelirdim. Ağzınızda yaralar olduğunda diş eti çekilmesi vesaire, kekik suyuyla gargara. Biraz sulandırılmış haliyle gargara yapıyorsun. O kekik suyundan öyle olduğu gibi al bak neler oluyor. Bütün dilin uyuşur diye önüne düşer. Kurabiyemizde kara kılçık unundan, genetiğiyle oynanmamış ata buğdayı. Kadın emeğini de desteklemek, onları da güçlendirmek için olan kooperatiflerin de tezgahları vardı. Kısacası bu pazara bayıldım. Ve evet, İzmir'in simgesel bir mimari yapısının önüne geldik. İzmir Saat Kulesi. Konak'tayım şu anda. Civarda çok fazla bina var. Hükümet konağı var, valilik var, çarşı var. O yüzden binlerce insan bu meydandan geçip bu saate bakıyor ve gününü ayarlıyor. Saatin tarihi 1901'e kadar gidiyor. 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılı şerefine hediyeymiş. Ve üzerindeki saat de dönemin Alman kralı 2. Wilhelm tarafından hediye edilmiş. Böyle sekizgen bir çeşme var altta. 4 katlı ve 25 metre bir yapı bu. O zaman için Osmanlı'nın en estetik saat kulesi olduğu söyleniyor. Hepsini bilmediğimden karşılaştıramıyorum size. Baloncu bak, şu pembe kalbi size 20'ye, hadi 15'e. Hayat bana güzel için 15'e veriyorum. Vallahi ben bir günde İzmir'i bitireceğim bu gidişle. Şimdi de tarihi Kemeraltı Çarşısı'na doğru gideyim diyorum. Çünkü bunların hepsi birbirine bir noktada yakın olmaya başladı. Parktan sonra Saat Kulesi, Saat Kulesi'nden Kemeraltı. Bunların hepsini aynı arada çıkarabiliyorsunuz. Çok yakınlar. Boyozları yakmak için çarşı, pazar, meydan, park demeden İzmir'i adım adım geziyorum. Biraz böyle hani Eminönü'ne inersin, Mısır Çarşısı'nın arka tarafları, Tahtakale, Kapalı Çarşı'ya doğru gider, Mahmut Paşa falan filan. Dereyi gördün mü? Kemeraltı denen yer aslında bir bölgenin de ismi. Bunlar içinde en eskisi Kızlar Asan. Üzeri böyle kapalı, tonozlu eski bir çarşı. Bolca gümüşçü görüyorum şu anda ilk bakışta. Bu yaşımda bir bilgiye daha ulaştım kendimle ilgili. Ben kahveyi karar içiyormuşum. Yani böyle şekerli desen değil, orta desen değil, karar dediler. Demek ki kahveyi karar, rakıyı İzmir seviyorum. Sokağa gelme sebebimiz aslında asansörle yukarı çıkmak, İzmir Körfezi'ni ve aslında panoramik şehri görmek. Ama sokağın girişinde hemen 2 tane heykel var. Ben özellikle bunu görün istedim. Dario Moreno sokağındayız aslında şu anda. Dario Moreno, İzmir'i ve Türkiye'yi bir anlamda Avrupa'ya ve Türkiye'ye dönem içinde ciddi anlamda duyurmuş İzmir aşığı bir sanatçımız. Gitarist, piyanist, yorumcu, hatta onu tanımıyorsanız şu şarkıyı duymuşsunuzdur. Deniz ve Mehtap sordular seni neredesin? Deniz ve Mehtap sordular seni neredesin? Şimdi aslında bu asansör gerçekten de İzmir'in simgesi olan bir tarihi bir yapı. İki mahalleyi birbirine bağlaması için 1907'de bir iş adamı tarafından yaptırılmış. Deniz ve Mehtap sordular seni. Asansörle yukarı çıktıktan sonra şöyle küçücük iki yanda balkonu var aslında. Yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşıp bir bakalım.
Ama bence burası şöyle tatlı, güneşli bir havada, güzel kızıl bir gün batımıyla beraber biraz da ışıklar yansa daha tatlı görünecek sanki. Bu bölgede yakınlarda Konak Pierre var. Arkamda görüyorsunuz. Bu iskele yapısı aslında 1867'de gümrük binası olarak yapılmış ve mimari tasarımının Fransız Gustave Eiffel tarafından tasarlandığı düşünülüyor ama net bir bilgi değil anladığım kadarıyla. Bugün burası ne için hizmet veriyor? Restoranlar, alışveriş merkezi, sinema, galeri, yani burası bizim bildiğimiz AVM'nin yatay olanı. İçine girip bakalım. Burada da böyle kıyı boyu kafeler var. O bayağı uzun, bakın. Cuma ve cumartesi akşamları DJ ya da canlı müzik de oluyormuş, caz da oluyormuş vesaire. Böyle keyifli, hoş yerler var. Bu bölge böyle güzel vakit geçirmek için balıkçı da gördüm, dünya mutfağı da. Alsancak kıyısında yürüyorum, güneş batıyor. Tekneye binip evine gidenler karşı tarafa, bir yandan da sokak müzisyenleri çıkmaya başladı. Geride çok tatlı bir klarnetçi vardı. İleride de bir gitar sesi geliyor. Bugünün hedefi Urla ve civarını gezmek. O yüzden 40 dakikalık bir araba yolculuğuyla şehri... Patates, soğan, tam yazlıkçı seslenmesi, bayılırım. Şahane bir kahvaltı, limandayız. Sonra artık köyler, bağlar, çarşı, bilmiyorum ne göreceğiz. Kahvaltı ederken karşımda duran ve gördüğüm Karantina Adası'na doğru yürüyorum. Eskiden Karantina Adası ile Urla arasında tabii ki karayolu bağlantısı yokmuş. Daha sonraki yıllarda yapılmış. Karantina Adası adı üstünde karantina için kullanılmış. Zamanında Osmanlı'nın karantina noktalarından biriymiş. O deniz yoluyla gemi ticaretinin olduğu yıllarda Avrupa'daki veba salgınının buraya ulaşmaması için Osmanlı topraklarına gelen gemileri açıkta tutuyorlarmış. Yolcuları, mürettebatı ve eşyalarını da bu karantina adasına alıyorlarmış. Burada o zamanın teknolojisiyle buharlı dezenfekte makineleri varmış. Bu insanlar burada bekledikten sonra eğer hasta değillerse Osmanlı topraklarına adım atıyorlar. Eğer hastalarsa ve ölüyorlarsa da yakılıyorlarmış. Hava nasıl güzel, nasıl güzel, anlatamam size. Evet, yakınına kadar geldik ve gördük ki gerçekten de burası gezilip görülen bir yer değilmiş. Ama ben yalnız değilmişim, böyle benim gibi gelip giremiyor muyuz, gezemiyor muyuz, ne güzel de yemyeşil görünüyordu bu ada diyenler çok oluyormuş. Urla limana indik. Hemen burada bir ikinci el pazarı vardı. Urla İskele ikinci el pazarıymış. Yaz kış kuruluyormuş. 2 yıldır burada yapılıyormuş. Böyle ikinci el severlere de duyurulur. Şimdi burada arkada tekneleri görüyoruz. Bu sahil boyunca da kafe ve restoranlar var. İç tarafta da yine barlar ve kafeler aynı şekilde devam ediyor. Tanju Okan'ın da yaşadığı ve hatta öldüğü yer, aslında Urlalı olmamakla birlikte Urla'yı çok sevmiş ve Urla'da olduğunu söylermiş. Burada bir küçük park var, bir de heykeli var. Gidip onu görelim. Rakı sizden, gerisi bizden mi? İlginçmiş bu da. Nobel ödüllü Yunan şair Yorgos Seferis aslında Urla'da bilinen isimlerden. Burada da bir mekana ismini vermiş. Yine Tanju Okan gibi o da aslında Urla ile birlikte anılan isimlerden. Kalbim neden kan ağlıyor, bunu bir bilsen sevgilim. Efendime söyleyeyim, Urla'nın limanını gösterdik ama Urla merkez var bir de. Merkezde yine Sanat Sokağı denen bir sokak var. Orayı görüp size göstereyim istedim. Hava güzel. Tezgahlar dışarı atılmış.
çıktı, sürpriz. Burada Ekru diye bir butiğin içine girdim. Farklı insanların işleri, tasarımları var burada. Şapka da var, seramik tabak da var, çanta da var, giysi de var. Keyifli bir yer. Evet, aslında Urla'nın merkezi limanından daha tatlı. Yani denizi göreyim, denizin kıyısında oturayım, yemek yiyeyim diyorsanız limana inebilirsiniz. Ama diğer taraftan ben biraz daha böyle içeride yerleşim yeri olan ama bu tür butiklerin, standların olduğu bu alanı daha çok sevdim. Madem Urla'dayız o zaman bir bağ rotası yapalım dedik. Bağ rotası derken tanımlanmış belli yollar yok aslında. Harita üzerinde farklı şarap üreticilerini, onların bağlarını ya da bağ evlerini görebilirsiniz. Biz Urlice'ye geldik ilk önce. Burası 2002'de kurulmuş. Urla'nın ilk şarap üretim yerlerinden biri. Arkada bağlarını görüyorsunuz ama burası bir bağ evi değil. Yani konaklama yok. Rezervasyonla öğle ya da akşam yemeği yiyebilirsiniz. Hafta sonları 1'e kadar, hafta içi 5'e kadar yarım saatte bir tadım da yapılıyor. Ortam çok güzel, huzurlu. Kuşlar uçuyor. Mis. Efendime söyleyeyim, bağ rotası yaparken zeytinler yanı sıra enginar da görüyoruz. Çünkü mevsim tam da buna uygun. Nisan sonu Mayıs başında zaten Urla'da enginar festivali yapılıyor. Enginar zaten çok lezzetli. Ege'nin de önemli lezzetlerinden. İşte enginar dalında tam da böyle bir şey. Bağ rotası yapalım derken gördüğümüz oklara girip çıkıyoruz. Ama galiba burası bir yeme içme mekanı. Girip şimdi anlayacağız. Urla Wine House'ta evet şarap varmış ama tüm Türkiye'den gelen şaraplar varmış. Burası bir bağ evi değilmiş. Ama şarap var mı? Var. Buyurun, böyle bir yerde var. Kahvaltı da var. Bağ rotasında mozaik şarapçılığın olduğu alana geldik. Zile basıp içeri girdik. Açıldı ve önce gördüğümüz şey her tarafta at var. Çok güzel. Koskoca bir arazide atlar sizi karşılıyor. Bakalım şarap nerede bizi karşılıyor? Aslında mozaik hem atların hem şarapın olduğu ikisinin karışımı diye aslında mozaik, bizim şirketimizin ismi. Hem şarap satışımız var hem tadım yaptırıyoruz. Kalabalık gruplardan grup ücreti alıyoruz ama 2 kişi geldiğinizde biz tadım yaptırıyoruz. Şimdi ekstra bir ücret almıyoruz. Tadım ücreti ödenmiyor o zaman. Anladım. Aslında biraz sohbet ettik. Sohbetten anladığım şu ki genel olarak da bu tüm diğer bağlar için de geçerli. Urla'nın toprağı kireçli ve çok verimli ve yıllarca dinlenmiş. 2000'lerin başından bugüne yeniden şarapçılık başlamış. O dinlenmiş bereketli topraklardan güzel şarap üzümleri yetişiyor ve güzel şaraplar. Buradaki üreticiler de genelde daha böyle seri üretim ve market şarabı üretmiyorlar. Daha butik şarapçılık yapıyorlar. Çoğu organik ve birçoğu da gerçekten iyi ödüller almışlar. O yüzden bağlar arasında dolaşabilir. Buranın havasının, suyunun, toprağının zenginliğiyle geçmiş yüzyıllardan miras olan şarabı ve bağları bir parça sohbet ederek anlamaya çalışabilirsiniz bence. Ben çok keyif aldım mesela bugünkü geziden. Efendim, İzmir gezimiz köy köy, ilçe ilçe devam ediyordu. Şaka bir yana Bademler Köyü'ne geldik. Ünlü köylerimizden bir tanesi. Neyiyle ünlü? En temiz köy diye çıktı, Enter Köy diye çıktı, kendi tiyatrosu var diye çıktı haberleri daha önceki yıllarda. Bakalım bu köyde bizi neler bekliyor? Kendinize mi yapıyorsunuz, yoldan geçenlere mi? Satı yok. Bir kıtık alsak mı? Otlu gözlemenin içinde hangi otlar var? Bebe kuzula, ıspanak, kuzu kulak, kokarca. Daha bir iki tane Yok daha yok. var. Bu nedir? Isırgan, bu körmen, Körmen. Soğan, taze soğan gibi. pırasanın yabanisi. Aa çok güzelmiş. Baharda her yerden fosur fosur ot çıkıyor biliyorsunuz. Alaçatı'da ot pazarı kuruluyor, ot festivali yapılıyor. Ama sadece Alaçatı'ya özgü değil. Bu civarlardaysanız bu köylerde zaten ovadan, dağdan, taştan, bahçeden her yerden ot çıkıyor ve inanılmaz ot kavurma, otlu gözleme her şey var. Bademler Köy Tiyatrosu efendim karşınızda. Burada 27 Mart'ta Dünya Tiyatrolar Günü'nde, her sene Dünya Tiyatrolar Günü'nde 1-2 oyun çıkıyor. Oyuncular köylülerden oluşuyor.
Oyunu hangi oyunu oynayacaklarını da seçiyorlar. Köy öğretmenleri buna destek verebiliyormuş yine aynı şekilde. Ve dışarıdan gönüllüler de eklenebiliyormuş. Ama asıl mesele şu ki bir köy tiyatrosu kuruluyor ve köylüler bunu destekliyor. Bir parçası oluyor hem de her yaştan. Bademler Köy Tiyatrosu'nda görev almak isteyenlerin yarın akşam saat 7'de Dağıtıcı Kültür Derneği'ne gelmeleri reklam olur. Bunu kim boyadı mesela merak ediyorum. Bence hoşluklar bunlar aslında, bu detaylar. Bu arada köy gerçekten pırıl pırıl tertemiz. Yollara bakıyorum. Biz köy gezdikten sonra Güzelbahçe'ye geldik. Güzelbahçe, Urla ile böyle İzmir arasında bir yerde diyebiliriz aslında, sahilde. Şimdi balık yemek istiyorsunuz. Burada balık hali var. Yemek istediğiniz deniz mahsulü ya da balığı seçiyorsunuz. Onlar size ayıklıyor, pişirmeye hazır. Sonra seçtiğiniz 4 restorandan birine geliyorsunuz. Hangisine oturuyorsanız onlar sizin için balığınızı pişiriyor, servis ediyor. Servis ücretini, salatayı, mezeyi ve içtiklerinizi ödüyorsunuz. Şimdi biz gidip biraz balık seçeceğiz. Bak, ayıklanmış temiz temiz böyle de alabiliyorsun. Kaçtan kaça bu işi yapıyorsun? Sabah kaçta başlıyorsun, kaça kadar? Valla gece 3'te başlıyoruz akşama kadar. O ne ya öyle? Sen uyumuyor musun? Yemiyor musun? İçmiyor musun? Hoppa! Pakete girdik. Dükkanı topladık ya. Gel gel. Biz şu köşede oturuyoruz, sahil tarafında önde. Evet. Alsancak'ta dolaşalım bakalım. Geceler nasıl geceler? Şimdi burası İstiklal'in eski halini çağrıştırıyor bana. İstiklal'e çıktın, yürüyorsun. Sağlı sollu sokaklar var, mekanlar var. Artık çeşit çeşit zevkine göre canlı müziği, barı, meyhanesi. Birilerine gidiyorsun, eğleniyorsun. Tam arkamda kal. Buralar hep Beşiktaş. Artık olay bu değil mi? 90'ların Türkçe popu. Her halimi sevdiğimi. Oo, çok enteresan. Bütün mekanlarda içerisi yıkılıyor bak. Çok güzelmiş burası. Burası da daha meyhane gibi. Meyhaneler. İzmir'in gece hayatı nasıl? Eğlence hayatı nasıl? Güzel mi? Keyifli mi? İzmir'in gece hayatı Alsancak'ta başlar. Aha. Muhitlere göre gece hayatları vardır. Örnek veriyorum, Bornova'da bir gece hayatı vardır. Bostan'da bir gece hayatı vardır. Burada bizim sokaklarımız vardır. Mesela Gazi Kadınlar Sokağı işte kulüplerin olduğu sokaktır. Muzaffer İzgür Sokağımız vardır. Orası daha çok böyle barların, pubların olduğu, işte canlı müziğin olduğu sokaktır. Bir de Can Yücel Sokağımız var. Orada yine böyle restoranlar, canlı müzikler, işte şarap evleri vesaire gibi yer var. İsimler de hep, örnek veriyorum, işte Can Yücel olmasının sebebi Can Yücel'in zamanında gelip orada hani vakit geçirmesi. Muzaffer İzgür Sokağı'nın ismini. Bunlar Muzaffer diyorsun İzgür'ün zaman ki şey değil, geçirmesi. rivayet değil, gerçek. Değil, tabii gerçek. İzmirli misin? Değilim, ben İstanbulluyum. Ciddi misin? Ha, çok Ama iyi ya. şöyle- Memnun musun İstanbul'dan İzmir'e geldiğin için? Çok memnunum. Evet, gündüz köyleri geziyorum, akşam konsere gidiyorum. Duman konserine gidiyorum, şaka değil. Şimdi İzmir Arena'ya geldik. Arkamızda İzmir Körfezi. Böyle buradan başlayarak bir İzmirli olarak hangi sırayı görüyoruz? Şu ışıklar neresi Kaan? Yanlış sayarım. Ya aşağı Biz yukarı. şimdi Bayraklı'dayız. Buradan Bornova, Alsancak, Konak, Göztepe, Üçkuyular falan filan Hop böyle diye giden- gidiyor. Ama yanımda çok tatlı bir İzmirli var. Siz zaten biliyorsunuz. Allianz Motto Müziğin yeni dönem aramıza katılan güzel programcısı. Ama acemilerinden. ben Kaan'ın zaten çizgisine, yaratıcılığına, her şeyine hayranım. Acayip seviyorum. Duman şarkısı hiç çizdin mi? Duman şarkısı dinlerken çizdin mi? Çizmedim ama yapacağım onu. Yani o olmazsa olmazımız ya. Duman olmaz mı ya? Yani Olsun değil mi? İzmirli olmanın ruhu. uyuşukluk değil mi ya? Uyuşukluk değil ya. Ama güzel bir uyuşukluk. Ya çok tatlı, çok yani tatlı. siz İstanbullu olarak böyle acelecisiniz hani yani. Öyle. Böyle ne bileyim yani bizde o yok işte. Yani ben mesela Urla'ya en son ne zaman gittim? İşte
3-4 ay önce Size falan- uzak mı Urla? Bize uzak canım yani biz böyle Biz aynı günde hafta sonu- Urla'ya gittik, Sığacak'a Aynen, gittik, nerelere Hafta nerelere. sonu bayağı plan yaparız böyle. Abi işte bu saatte buluşuyoruz, bütün gün oradayız, onu yapacağız, bunu yapacağız. Hani Wow. böyle çıt hadi gidelim Urla'ya biraz zor. Bu kaçıncı Duman konseri? En son saymaya kalkmıştım birkaç sene önce. 500'ün üzerindeydi. Şu an kaç bilmiyorum. Kaç senedir birliktesiniz? 10 senedir. 10 senedir. Sen bir İzmirlisin. Aynen öyle. 15 yılını İstanbul'da geçirmiş, 3 yıl önce geri dönmüş bir İzmirli olarak bize birkaç cümle İzmir, birazcık İstanbullu olmayı söylesene. Genelde İzmirlilere biraz sert bir bakış var İstanbullulardan. Bizim şehrimiz çok güzel, onlarınki o kadar güzel değil diye muhtemelen. Burada her şey yapmaya çok daha fazla enerjim var. Güneş çok daha fazla burada bizimle. Oh mis. Şimdi Karşıyaka 35,5 dedikleri durum. Neden? Bilenler aşağı yazabilir mi? Benim tek bildiğim İzmirli misin diye sorulduğunda Karşıyakalıyım diye cevap veren arkadaşlarımız var. Saatini yakalamak için koşarak geldik. Baktık normalde kaçırdık derken oradan abi seslendi gelen var mı diye. Biz de biz dedik. Oradaki bir görevli bir dakika bekle dedi. Çünkü bilet almaya çalışıyorduk. Bekledi ve biz bindik. İşte sanıyorum İzmir'de onun sakin ve rahatlığı böyle bir şey. İstanbul'da olsa tak o kapı kapanır ve hop gider. İzmir lokmasının çıktığı yer Sami Bey Pastanesi'ymiş. 1922, o da burada Karşıyaka Çarşı'nın içinde imiş. Hala o pastane var mı? Varsa orada lokma yemezsek olur mu? İzmir'in kızları. İzmir'e geldiğimden beri de bunu mırıldanıyorum yani. O da ayrı bir konu. Hergele Meydanı Karşıyakalıların ve Karşıyaka tarihine kazınmış bir mekandır. Burada bir bariyerin arkasına bir şeyler anlatmışlar. İlginç. Hemen Karşıyaka Taraftarlar Derneği başarılar diler diyerek Karşıyaka Spor'un bayrağı. Zaten Karşıyaka'nın olayı biraz da sempatikliği herhalde Karşıyaka Spor'dan geliyor. Karşıyaka Spor'un Göztepe Spor'la olan tatlı rekabeti, itişip kakışmasında herhalde bilmeyen yoktur. Bayrağın üzerinde kaf kaf yazıyor. Bu ne ya dedim. Hemen kafa yaptılar. Bilmiyor musun kaf 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 sin 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 filan diye böyle bir tezahüratı varmış. Ben nereden bileyim? Küçük kanalın mı var? Evet. Sen Karşıyakalı mısın? Karşıyaka sporlu musun? Evet. Sizin tezahürat ne? Kaf 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 sin 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 kaf sin kaf sin kaf. Ne demek o? Yani Karşıyaka'm sen çok büyüksün. O mu demek? Karşıyaka'm sen çok büyüksün demek diyor. Oldum olası çarşısı gezmeyi sevmişimdir ama böyle çarşı, AVM kastetmiyorum. Böyle küçük esnaflı çarşı. Böyle balıkçılı, otlu, kahvecilik falan. Kaç çeşit zeytin var? 25 çeşit var. Fazlasıyla beraber yani çifte olanlar 30 tane kap var galiba. İstanbul'da hani bu kırmaları pek acı diye yemezler. Şu dilmeleri yemezler. Gerçekten yemeğe alışkın olmadığımız bir acılığı var. Meşhur lokmacı Sami Bey, kuruluş 1922 yazıyor ama içeride tadilat, tamirat, bakım var. Göremedik. Lokmacı enflasyonu açılmasıyla kapanması bir olan dükkanlardan sonra gelip de Karşıyaka'daki bu tarihi lokmacının kapandığını görmek de üzdü yani. Keşke o ayakta kalsaymış. Bu buraya özgü, İzmir özgü bir tatlı mı? Suriye tarafından geliyor aslında. Kültür Bakanlığı artık bizi onayladı. Açıyoruz, içine kaymak. Sonra da üzerine biraz tarçın. Bence de kaymaklı yenmeli. Dedik ki hadi atlayıp Sığacak'a gidelim. Türkiye'nin ilk Çittaslov ünvanını almış olan Seferihisar'ın sahil kısmına geldik. Sığacak oranın sahili aslında. Şu an içinde bulunduğumuz yerde kale içindeki yerleşim yeri ki bunların çoğu pansiyon ve küçük otel olmuş. Şimdi onun sokaklarına dolaşıyoruz. Aslında sezon daha açılmadı, mevsim değil. O yüzden biraz da sakin bence. Çünkü sakin şehirler ünlü olunca sakin olmaktan biraz uzaklaşabiliyorlar. Ama tatlı görünüyor burası, hoş.
Peşine takıldım bakıyorum tepsinin. Bunları satıyor musunuz? Şerbetleri akşama ne zaman yiyebiliyoruz? Yarına mı? Eyvah. Keşkek, börek, çiğ börek, sarma, mantı, kahvaltı, ev baklavası hepsi var. Bu sokaklar dolaşırken Bozcaada'nın Rum Mahallesi'nin olduğu yerdeki duygu var birazcık. Böyle alçak, beyaz evler, biraz da Alaçatı gibi de. Böyle hoş renkli panjurlar, güzel çiçekli pencereler. Bak burada minicik bir yer var gibi bakacağım. Çok tatlı kapılar, boşluklar, avlular görüyoruz, kafamızı uzatıyoruz dedim. Çok güler yüzlü bir hanımefendi mekan işletmesini yapıyordu. Şirinler Köyü burası dedi. Ne geldi fırından? Oo, çok güzel. Burada el açması, börekler, baklavalar böyle değişik. Geziyoruz. Bu 4. 5. oldu. Burada özellikle böyle bir durum mu var? Evet, özellikle hele pazar günü beklerim sizi. Pazar günü sırf. Burada kadınlar amarat belli oldu. Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok lezzetli. Bir de ben ekşi çok severim. Tam benim damak tadıma göreymiş eliniz. Siz tadamadınız ama ben size onayı verdim buradan bak. Rüzgarımı kesmek için elimi böyle tutuyorum. Umarım sesim geliyordur. Bayağı rüzgarlı. Her zaman böyle mi bilmiyorum. Fakat kadınların el işi börekleri, çörekleri, baklavaları muhteşemdi. Pazar günleri de bu el emeği, göz nuru işlerini aynı zamanda da kendi mutfaklarında öğrettiklerini tezgahlarına satıyorlar. Pazar kuruluyormuş. İzmir'den Şirince'ye geldim. Aşağı yukarı bakayım ne kadar da geldik. İzmir'in iç trafiğiyle beraber 1,5 saati buldu buraya gelmemiz. Manzaraya karşı bir bahçe burası. Artemis diye. Keyifli bir kahvaltı yaptıktan sonra hakikaten güzel serpme bir köy kahvaltısı sonrası. Şimdi Şirince'nin içine doğru yürümeye başladım. Köy dondurma ister misin? Şimdi değil, teşekkür ederiz. Tamam, dönüşte bekliyorum. Selçuk'la Şirince arasında minibüsler var bu arada. Eğer kendi aracınızla gelmiyorsanız öyle bir geliş var. Böyle Şirince dağların arasında bir köy. Geçmiş tarihi aslında 2000 yıl öncesine dayanıyor. Yani 2000 yıl önce de buralarda hayat varmış Efes'le aynı zamanda. Bu köyün etrafında ve bu civarlarda bağlar, üzümler var. Dolayısıyla şarap var. Şirince'nin şaraplarından bahsedilir ama çok özel bir durumu var mı açıkçası ben onu bilmiyorum. Burada en popüler de karadut şarabıdır yani. Birincisi burada gerçek meyve mi alıyorsun, esans mı alıyorsun, aroma mı alıyorsun, buna dikkat etmeniz lazım. Şimdi burada birinci kuralı söyleyeyim ben size. Burada Selçuk yazısını görün üretim yerine. Gerçek papatya mı bu? Yan başını gel. Gerçek papatya mı? Gerçek. Bakayım. Sen geldin mi? Ne dedin bana? Nazar duası. Nazar duası mı okudun? Rüyamda gördüm böyle bir kız bana para verdi. Rüyanda gördüm bir kız sana para verdi. Beni mi gördün acaba? Beni gördüm bak. Beni gördün. Aynı sana benziyor. Yabancı cisimler atmak yasaktır, el sokmak yasaktır. Niye? Atılanları almayın demek istiyorlar. Bir de para dışında bir şey atmayın demek istiyorlar. Ona da bir dikkat. Ege, özellikle Batı Ege'de Hristiyanlığın başlangıcı ve yayılması noktasındaki 7 kutsal ilk kilisenin olduğu bölge deniyor. Gerçi Antakya tarafında olduğu da söyleniyor ama tabii ki bu bölge Hristiyanlık için oldukça önemli. Bolca da irili ufaklı kiliseler vesaire. Şimdi durum raporu veriyorum. Ben şarap tadımı yapmadım çünkü yani sabah çok erken ve yeni kahvaltı ettim. Deneyimleri olanlar paylaşabilir ama bir satıcı şöyle sesleniyordu. Buyurun ücretsiz tadım yapabilirsiniz. Şarap tadının cenneti vaat ediyoruz ama eşek cenneti. Beklentiyi yüksek tutmayalım diye bağırıyordu arkamdan. Biz onu kameralar açıkken duyamadık. Olsun ben size söylemiş oldum.
Hala kullanılıyor değil mi okullarda? Buranın en simgesel resmi nerede gördüysem herkes bunun önünde bir Instagram fotoğrafı çektiriyor. Burası simge gibi bir şey aslında. Aslında sorsak herkes matematiğin zor olduğunu düşünür ve sevmediğini söyler. Çok tercih edilen bir ders değildir özellikle lisede. Ama hem liseler için hem üniversiteler için burada matematik dersleri, matematik kampları yapılıyor ama onun dışında farklı konularda da deneyim ve bilgisini aktarmak isteyen insanlar, üniversiteler ya da farklı meslek grubundan eğitmenler gelip dersler, söyleşiler de yapıyor. Bak burası böyle oturup toplanıp sohbet edilen, birbirlerine bir şey anlatıp denilen bir yermiş gibi. Bu arada çok güzel. Düşünsene şöyle bir alandasın. Tatlı bir serinlik, üstün kapalı. Matematikten korkmak yerine hayatın içinde matematik bize ne kadar lazım? Yani problem çözebilmek, sebep sonuç ilişkisi çıkarımda bulunabilmek. Bunların hepsi için aslında matematik zeka gerekiyor biraz. O yüzden belki de kaçtığımız şeyleri yakalamalıyız. O kadar da korkacak bir şey yoktur belki de. İşte tam da burada sanıyorum onu anlatmaya çalışıyorlar. Efes Antik Kenti'ne giriş yaptık. Müze kartla girdim ben. Ve hava sıcaklığı 28-29 derece. Yani Efes Antik Kenti mutlaka gezip görmeniz gereken bir yer bence. Ama yaz sıcağında çok zor olabilir. Yazın gelirseniz akşam üzeri ya da sabah erken gelmeye çalışın. Büyükçe bir alan gezeceksiniz. Ki antik kentin sadece %20'si kazılıp görülecek şekilde ortaya çıkarılmış ve o da aslında Efes Antik Kenti'nin şehir merkeziymiş zamanında. Şu tarafta dev bir amfiteyatro var. 24.000 kişilik bir amfiteyatro. 2000 yıllık geçmişi olan bir yerleşim yeri düşünün ki o zamanlar burası aslında Roma'nın hem liman kenti, deniz kıyısında olduğu için zamanında ticaret yapılıyormuş. Aynı zamanda siyasi olarak başkentmiş. İstanbul ele geçirildiğinde Konstantinopolis başkent olmuş ama öncesinde buralar geçmiş yıllarında burası başkent gibi düşünün. Aynı zamanda dini bir merkez, Hristiyanlık gelmeden önce dini merkez. Zaten burada bir Artemis tapınağı var. Tanrıça Artemis tapınağı oldukça önemli. Çok dikkat etmek lazım yollara, şaşkın şaşkın yürümeyiniz. Çünkü hem mermer kayıyor eski olduğu için hem de girintili çıkıntılı. 2000 yıl öncesinden bugüne hala bunlar ayakta. Düşünsene bir dönemin hem dini hem ticari hem de yönetimsel merkezi olan Efes bugün hala Türkiye'nin en büyük antik kenti olması yanı sıra dünyanın her yerinden de turisti kendine çekiyor. Bu da en simgesel binası Celsus Kütüphanesi. İsa'dan sonra 100 ile 110 yılları arasında yapılmış. Aslında bir kütüphane olarak yapılmak niyetinde değilmiş. Önce bir mezar olması düşünülüyormuş ama buna izin verilmeyince bir kütüphane yapılmış ve içine mezar konmuş. Merdivenden çıkıldıktan sonra kütüphane odasına ulaşılıyor. İşte buldum. Latrina, tuvalet. Akademi Sokağı'ndan umuma açık tuvalete ulaşılmaktadır. Umuma açık şöyle düşünün. Yani herkesin birbirini gördüğü, ortada hep beraber yan yana topluca. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir sırada 9 kişi topluca. Umuma açık olmasının dışında sen de umuma açıksın. Fazla söyleyecek bir söz yok işte. Umuma açık tuvalet. Yan yana 50 kişi. Efes Antik Kenti ile ilgili aslında yaptığınız araştırmalarda ve bilgilerle ilgili okumalarda muhtemel bu görseli görüyor olacaksınızdır diye düşünüyorum. İnternete baktığınızda görürsünüz. Bu tanrıça Artemis aslında Yunan tanrıçası, yani Hristiyanlığa geçme döneminden önce çok tanrılı dinlerin olduğu zaman da birçok tanrılar ve tanrıçalar var. Artemis de onlardan doğa, avcılık ve ay tanrıçası diye geçiyor. Diğer taraftan da formunda hakikaten doğurgan bir memeli hali var, halbuki bakire aynı zamanda. Çünkü kardeşinin doğumunda annesine yardım etmiş, çektiği eziyeti görüp bakire kalmaya karar vermiş. Al sana hikaye, rivayet değil mi? Bayılıyorum bu Yunan mitolojisine. İzmir Kemalpaşa'da Nazarköy'e geldik. Nazarköy'ün geçim kaynağı nazar boncuğu yapımı 1942'den beri. Burada da farklı atölyeler, evler yapıyorlar.
satıyorlar. Biz de gelip görelim dedik. Bakalım buranın enerjisi nasıl? Nazarı biliyorsunuz ne olduğunu. Böyle kem göz, art niyet, işte o gözün çıksın mahiyetinde çeşitli nazarlıkları alırız. Evimize asarız. Nazar boncuğunun çiçek hali, baykuş hali, balık hali, her hali var. Boncuk yapan kimse yok mu? Herkes diziyor, yapıyor mu? Kim yapıyor bunları? Bugün şansınıza ocaklarımız kapalı. Ha öyle mi? Sadece perşembe günü öğlenden sonra gidip cumartesi tam gün çalışın. Şunun fiyatı ne kadar şu büyüğün? 50 lira. Bu ikili ne kadar? O 40 olur. Bak bunlar da 41 kere maşallah olanlarmış. Şu küçükler 40 adet. Birincisi de burada. Bu da araba süsü. Yer gök nazar boncuğu. Bakar mısınız? Seç beğen al. Size gelsin mi? Size benden bir nazarlık hediyesi gelecek. Bu Alyans Moto Müzik takipçisi olup beni de Instagram'dan takip ediyorsunuz. Instagram hesabının altına İzmir gezisinde en beğendiğiniz köyü ve nedenini yazıyorsunuz. Sonra Nazarköy'den bir nazarlık, gelen bir cevaba. Bir balıkçılar var, bir ben varım. Bir de 1-2 tane yürüyen var. Aslında zaten bu deniz kokusu, deniz şehri olmasının getirdiği müthiş bir keyif var. Benim gibi deniz sever biriyseniz, hele Ege aşığıysanız bence İzmir'de olmak harika bir duygu. Burada mesela gezilecek farklı müzeler de var, keyifli başka noktalar da var. Kültür turları seviyorsanız kiliseler var. 12 tane sinagog varmış mesela özellikle o Kemeraltı'nın olduğu civarlarda. Çünkü neticede burada zaman içinde İzmir'de katman katman farklı dinler, farklı kültürler ve yaşamlar birbiriyle karışmış, kaynaşmış, birbirinin üstüne gelmiş gitmiş. Mesela Simirna, İzmir'in kurulduğu ilk yer. Simirna Antik Kenti var. Kadife Kale'nin orada, şehrin içinde ama onu görecek kadar vakit yaratamadım maalesef. Hani meraklıları için onu da söylemiş olayım. Evet, yürüye yürüye Gündoğdu Meydanı'na geldim. Bu meydanı hep haberlerde izlemiştim. İşte konserler, mitingler, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarındaki o büyük coşkusuyla. Arkamdaki heykel de Cumhuriyet Ağacı heykeliymiş. Heykeltıraş Ferit Özçelik'in. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri gibi bir hali var. Çok tatlı. Bence çok İzmir bir resim değil miydi yani? İstanbul Boğazı'nda yolun bana izin verdiğince yürüyüş yapmaya çalışanlardanım. Orada da hep balık tutanların yanından geçiyorum. İnanın böyle bir sakinlik ve keyif yapmayı bilmiyorum. Orada bile bir telaş var. Bak burası az önceki tam bir İzmir resmiydi. İzmir'e veda etmek istemediğim dakikaları yaşıyorum. O kadar huzurlu ve o kadar keyifli ki şehrin ruhu galiba 4 günde olsa bana geçmiş olabilir. Bir başka gezide umarım çok huzurlu, keyifli, virüssüz ve mutlu, savaşsız bir dünyada gezme fırsatımız olur. O yüzden şimdilik veda ediyorum ama lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Bir başka gezide nerede buluşalım istiyorsunuz? Belki onu paylaşırsınız. Ve beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bir başka gezide görüşürüz. Hoşça kalın.